Herkese merhaba. Videonun başlığından da görebileceğiniz üzere bu videoda hangi takım türünü kullanmalısınız ve birbirine karşı üstünlüklerini göstereceğim. Öneri yapmadan önce yine hep birlikte birlik tipi sayıcına göz atalım. Bu kısım serverınız eğer yeni ise ilk başkent alımından sonra açılacak ve siz de gözlemleyebileceksiniz. Burada bahsettiği üzere eğer tank takımı kullanıyorsanız füze araçlarından %20 daha az hasar alacaksınız. Bu da demek oluyor ki tank takımınız karşı taraftaki füze takımıyla aynı güçte ise bunu rahatça yenebileceğiniz anlamına geliyor. Aynı şekilde füze araçları uçaklardan daha güçlü. Yani üstünlük kuruyor, daha güçlü demeyelim. Füze takımları uçak takımlarına üstünlük kuruyor. Uçak takımları da tank takımlarına üstünlük kuruyor. Şimdi oyun bildiğiniz üzere oyunun başından beri size sürekli tank veriyor. Eğer tank kullanmaya devam ederseniz herhangi bir uçak takımına geçtiği takdirde sizi rahatça yenebilecek. Bunun detaylarına girmeden önce gelin bu üstünlüklerle ilgili birkaç örnek göstereyim ben size. Ne şekilde işlediğine dair, ne gibi güç farklılıklarında üstünlük kuruyorlar görebilirsiniz rahatlıkla. Diyelim ki havacı takımınız var. Dediğim gibi havacı takımı tank takımına üstünlük kuruyor. Ve gördüğünüz üzere arada sadece 1 milyon güç farkı var. Fakat bana neredeyse hasar verememiş. Çok küçük bir hasar vermiş. Ve gördüğünüz gibi onun Kimberley'in özel silahı 30. Tek farkı bir tane özel silah 20 değil. Oradan buff alamıyor. Benim DVA'm 26 seviye. Yani bunun arkasında birçok farklı teknoloji değerlendirmeleri de yapılabilir. Fakat üstünkörü bakacak olursanız 1 milyon güç farkına bu kadar fark olmamalı. Ama diyelim ki havacı kullanıyorsunuz. Karşıda bakın sizden daha düşük durumda olan bir füze takımı var. Ve sizi aynı şekilde o da yenebiliyor. Yani bunun arkasında dediğim gibi farklı faktörler de var yenme sebebinin. Kullandığı kırmızı silahlar da bu durumu etkiliyor çünkü. Benim çünkü havacı takımında kullandığım kırmızı silahlar füze takımına karşı birçok yerde işe yaramıyor. Onun detayına bu videoda girmeyeceğim. Fakat bakın arada 2 milyondan fazla fark var ve beni yenebiliyor. Siz takım düzerken bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bu videoda takım dizilini anlatmayacağım. Onu daha önceki videoda anlatmıştım. Sağ üstteki karttan o videoyu da izleyebilirsiniz. Videonun sonunda da son kısma koyacağım. Yani buradan anlayabileceğiniz durum. Diyelim ki tank kullanıyorsunuz. Uçak takımı sizi yenecek. Yani gücünüz 15 milyonken 20 milyon gücündeki birini yenebildiğinizde şaşırmayın. Ya da tam tersi durumda 20 milyon gücünüz vardır. 15 milyon gücünde havacı olan biri sizin tank takımınızı yenerse sakın şaşırmayın. Az önce gördünüz neredeyse canım azalmadan tank takımını kestim. Fakat benden daha düşük durumdaki 50 milyon gücündeki adam füze takımıyla beni kesebiliyor. Peki siz ne dizmelisiniz? Bu durumda tank mı, hava mı yoksa füze takımı mı dizmelisiniz diye bir soru işareti olacak tabii ki de kafanızda. Bu durum tamamen oyuna ne kadar yatırım yaptığınızla alakalı bir durum ve kısa vade, uzun vade olarak ne düşünüyorsunuz? Ne şekilde eğlenmek istiyorsunuz? Bu durum çok önemli. Ben sezon 1'e kadar tank takımı kullanıyordum. Hatta tank takımında Kimberley'in özel silahını da 20 seviye yapmıştım. Buradan da gösterecek olursam. Fakat durumların böyle gitmeyeceğinin farkına vardım ve hava takımına geçmek zorunda kaldım. Tamamen hava takımına yoğunlaştım. Oyun başında oyun sürekli olarak tank takımlarını busluyor. Sürekli onlarla ilgili şeyler veriyor. Kahramanın işe alım kısmında da aynı şekilde oyuna ilk başladığınızda sadece Murphy veriyor oradan. İster istemez oyuna bir kuruş bile yatırmasanız Murphy'niz direkt olarak 4 yıldız 5 yıldız oluyor. Daha sonradan tekrardan o kısma tank takımından Marshall ekleniyor. Onun da görselini solda görebilirsiniz. Sola ya da sağa koyarım o görseli. Ve aynı şekilde teknoloji kısmına bakacak olursak eğer, bakın diyelim ki kahraman kısmını geliştirmek istiyorsunuz. İlk kısım direkt olarak tank takımına ait ve çok daha uygun fiyata. Bunları ben bitirdiğim için kıyas yapamıyorum fakat burada tank takımından bir açık var. Bakın son seviye yapabilmem için 320 milyon altın istiyor. En alta inecek olursak
Bu sadece daha 4 yıldız yapabilmek için bu kadar para istiyor. Bu 5 yıldıza çıktığı zaman çok daha fazla isteyecek ve daha çok altın kaybına sebep olacak. Ve tank takımı kasıyorsanız, eğer para yatırmadan oynamaya çalışıyorsanız, tank takımını çok daha uyguna geliştirebileceksiniz. Bu kısımlar çok uyguna bitiyor. Hatta ilk günlerden bile bu kısımları fullleyebileceksiniz. Şimdi siz burayı fulllemişken, buraya yatırım yapmışken bir anda farklı bir takıma geçmeye kalkarsanız ve para ödemiyorsanız ister istemez geride kalacaksınız. Benim tavsiyem, belli bir miktar ücret ödüyorsanız hava takımını kesin olarak kullanmanız. Çok fazla para ödüyorsanız zaten tüm takımlarınız güçlü olacak. Her şeye yatırım yapıyorsunuz. Her şeyiniz güçlenecek. Rakip tank kullanıyorsa bir anda hava takımıyla vurursunuz. Rakibiniz füze takımı kullanıyorsa tank takımınızla vurursunuz. Çünkü tüm takımlarınız güçlü olacak. Ama orta seviye ödeyen ya da düşük harcayacaksanız bir takımınız kesin olarak hava takımı olsun. İkinci takımda zaten otomatik olarak dediğim gibi buradaki birçok şey tank takımı için daha uygun fiyatlı olduğu için tank takımını geliştirebileceksiniz. Buradan göstereyim. Benim hava takımında birçok şey geliştirdim ve geliştirecek fazla bir şeyim kalmadı. Bunun için çok daha fazla paralar ödenmesi gerekiyor ve ben bunu yapmayı düşünmüyorum. Gördüğünüz üzere arada çok fazla fark var. Buradaki tek avantajım Kimberley'in özel silahının 20 olması ve bir diğer dert ise özel silah geliştirmeleri. Siz burada tüm özel silahlarınızı 20 yapıp bir anda tank takımına geçeyim diyemiyorsunuz. Çünkü buradaki özel silah seviyeleriniz düşük kalıyor. Aynı gücü hiçbir zaman elde edemiyorsunuz. Bu durumda ne yaparsınız peki? Bir takımı belli bir seviyeye ulaştırırsınız. Yavaştan ikinci takımınızı geliştirmeye çalışırsınız. Ekipmanlarını güçlendirirsiniz. Bunun haricinde sürekli olarak ana takımınıza yoğunlaşın. İlk günden itibaren karar verin, deyin ki ben hava takımı gitmek istiyorum. Birçok kişi zaten tank kullanacak. Benim hava takımım bir tık daha güçsüz olur, fakat az önceki görseldeki gibi nasıl füze takımı gücü 2 milyon düşük olduğu halde beni yenebiliyorsa, siz de hava takımınızla para ödemeyen ya da belli bir miktar ödeyip tank takımı oynamış kişileri yenebileceksiniz. Ya, tank gidip şunu da yapabilirsiniz. İleride birçok kişi füze takımına geçiş yapacak ve sizin tank takımı para ödemeden bile belli seviyelere ulaşacak. Çünkü dediğim gibi sürekli tank takımı ile ilgili geliştirmeler alacaksınız. Oyun sürekli onlarla ilgili şeyler verecek. İlk bu takımı hiç para ödemeden rahatlıkla 5 yıldız yapabileceksiniz. Şimdi millet de füze takımına geçtiği zaman sizin de artınız olacak. Tank takımınız var. O istediği kadar yatırım yapmış olsun. Çok çok fazla paralar ödemediyse, siz hiç para ödemeden belli miktar para ödemiş füze takımını yenebilecek durumda olacaksınız. Çünkü sizin tek derdiniz tank takımını geliştirmekti ve gelişti. O da gidip teknolojisini geliştirecekken ya da füze merkezini geliştirmeye çalışırken sizin çoktan bu şeyler gelişmiş olacak. Birçok avantajınız olacak. Az önce gösterdiğim raporları göz önünde bulundurun. Oyuna ne kadar para yatırdığınızı düşünün. Ve dediğim gibi sadece orta seviyenin üstünde para yatırmıyorsanız ana takımınıza yoğunlaşın. Orta seviyenin üstünde yatıran kişiler 2 takım ya da 3 takımını fullleyebilir. Zaten dediğim gibi her şey para basmış olacaklar. Çok fazla para bastıkları için her şey fulllenecek. Çünkü birinci takımına sadece gidip tonlarca para basamaz. Belli bir sınırları var. Yani seviye sınırını da geçemeyecek. Mecbur ikinci takımına basmak zorunda kalacak. Güçlenecekler. Sizin öyle bir durumunuz olmayacak. Siz birinci takımınızı sürekli geliştirmeye çalışın. Yoksa sürekli geride kalacaksınız. Başkaları ikinci takımını fullemeye başladığı zaman siz tekrardan birinci takımınızla onları yakalamaya çalışın. Tek amacınız bu olabilir para ödemeden. Benim ikinci takım tank gitme sebeplerimden biri de ana takımımda zaten havacıları yenebiliyorum. Havacı vs havacı yaptığım zaman benzer güçteysem yenebiliyorum ekipmanlarımın kalitesinden kaynaklı. Tank takımına karşı vurursam az önceki raporda gösterdiğim gibi rahatlıkla yenebiliyorum. Füze takımı beni yenebiliyor. Şimdi ben tank takımını geliştirmeye başladım. Bu belli bir seviyeye ulaştığı zaman counterladığı için füze takımlarını yenmeye başlayacağım. 3 takımla ilgili de belli bir eşitlik sağlayabileceğim iki takımım üzerinden. İlk takımımla tank ve havacılara karşı yarışacağım. İkinci takımımla amacım füzecileri durdurmak olacak benim. Bazı kişiler ne yapıyor?
İlk takımını füze, ikinci takımını havacı yapıyor ama dediğim gibi o kadar para yatırabilecek misiniz onu düşünün. Bunu yapabilmeniz için hepsini geliştirmeniz lazım. Benim mesela buradan üçüncü takımı gösterecek olursam güç farkına bakın. Neredeyse çöp denecek gibi şu an. Kullanmıyorum bile. Hiçbir şey yapamıyorum. Zombi keserken bile zorlanıyor. Ben gidip bunu 35 seviye zombi kesmeye kalksam asker yanacak. İlk takımımda bir tane bile asker hastanelik olmuyorken üçüncü takımımda askerim ölecek belki de. Bazı durumlar kafanızı karıştırmış olabilir. Yorumlarda istediğinizi sorabilirsiniz. Ve hangi serverda oynadığınızı yazarsanız sevinirim. Merak ediyorum hangi serverlardan izlendiğimi. Yeni başlayan serisi için farklı videolar istiyorsanız kesinlikle yorumlarda belirtmeniz lazım. Çünkü benim 1,5 yılım oldu bu oyunda. Oyunun başlarında ne gibi şeylere takıldığımı hatırlamıyorum. Her şeyi hatırlıyorum fakat hangi kısımlara takıldığımı hatırlamıyorum. Onları siz bana hatırlatın. Bu konularda zorluk yaşıyoruz derseniz ben onların açıklamasını çekerim. Siz de daha iyi anlarsınız. Burada raporları gösteririm, örnekler veririm. Kafanızda daha net oturur. Şimdilik görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.